Adet sancısına ne iyi gelir? Regl ağrısı neden olur, nasıl geçer? Kadınların genellikle her ay düzenli olarak yaşadıkları adet dönemi kimilerinde daha hafif ağrılarla geçerken kimilerinde daha ağır seyredebiliyor. Kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve hareketlerini önemli ölçüde kısıtlayan adet sancısı bazen beraberinde mide buluntusu, ishal, tansiyon düşüklüğü, bel ağrısı, konsantrasyon eksikliği ve dengesiz bir ruh hali getirebilir. Regl ağrısını ilaçsız geçirmek isteyenler için evde yapılabilecek basit bitkisel çözümlerle mevcut. Adet sancısına ne iyi gelir diyorsanız regl ağrısı neden olur, nasıl geçer? İçeriğimizden detaylara ulaşabilirsiniz. Adet sanıcı genellikle her ay kadınların düzenli periyotlarla gördükleri adet olayının gerçekleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Adet sancılarını bazı kadınlarda daha hafif ağrılara neden olurken bazılarında ise daha şiddetli hissedebilir. Kadınların günlük hareketlerini kısıtlayan regl ağrıları için evde yapılabilecek bitkisel yöntemlerle azaltmak veya dindirmek mümkün olabilir. Adet döneminde bazı durumlarda kanamadan önce başlayan, kanamanın yoğun olduğunda ise daha fazla hissedilen, karında ve rahim bölgesinde kramplar şeklinde ortaya çıkan sancı, adet sancısıdır. Adet sancısı beraberinde, mide buluntusu, ishal, tansiyon düşüklüğü, bel ağrısı, konsantrasyon eksikliği ve dengesiz bir ruh hali getirebilir. Adet sancısı belirtileri nelerdir? Adet krampları ve bu kramplarda birlikte gözlenebilen diğer belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Alt karın bölgesinde yoğunlaşan sancılar. Adetten 1 ila 3 gün önce başlayabilen bu ağrı, adet başlangıcından 24 saat sonra en üst seviyeye ulaşır ve 2 ila 3 gün içinde azalır. Ağırlık hissi veren, sürekli bir ağrı, kasıklarda ya da iç bacaklarda da hissedilebilir. Bele yayılabilen ve uyuşukluk verebilen ağrı. Bazı kadınlar ayrıca aşağıda yer alan semptomları da gösterirler. Mide bulantısı, yumuşak dışkılama, baş ağrısı, baş dönmesi. Adet sancısı neden olur? Adet döneminde, adet kanamasının kontrollü bir şekilde atılması için rahim kasılır. Böylece bu bölgeye giden kan akımı ve oksijen azalır. Adet ağrılarının da en önemli sebebi oksijen azalmasıdır. Dolayısıyla kan dolaşımını hızlandıracak her şey adet sancısına iyi gelir. Servikal darlık, bazı kadınlarda, rahim ağzının açıklığı, adet akışını engelleyecek kadar küçüktür. Bu küçük açıklık rahim içindeki basıncın artmasına neden olarak daha şiddetli bir ağrı yaratabilir. Endometriozis, rahmi kaplayan dokunun uterusun dışına çıkarak, falop tüpleri, yumurtalıklar veya pelvisi kaplayan diğer dokular üzerine doğru gelişip yerleşmesine denir. Çikolata kistlerinin oluşmasına neden olabilir, ağrılı adet görme yanı sıra, cinsel ilişki sırasında da ağrı hissedilebilir. Uterin fibroidleri, rahim duvarında kas ve fibroz dokudan oluşan uterin fibroidleri, kanserli olmayan fakat sert ve büyük olabilen tümörlerdir. Rahim fibroidleri taşıyanlar, adet görme esnasında daha şiddetli ağrı hissedebilirler. Adenomyozis, bu rahatsızlıkta rahmi kaplayan doku uterusun kas duvarlarına doğru büyümeye başlar. Pelvik inflamatuar hastalık, dişi üreme organlarının bu enfeksiyonuna genellikle cinsel yolla bulaşan bakteriler neden olur. Regl ağrısına evde tedavi yöntemleri. Sıcak. Bir havluyu ısıtarak ya da bir sıcak su torbası yardımıyla alt karnınıza bastırabilirsiniz. Sıcaklık kan dolaşımınızı hızlandıracak ve böylece ağrınız azalacaktır. Dilerseniz ılık duş almak veya ayaklarını sıcak su içinde bekletmek de faydalı olacaktır. Gevşemek için egzersizler. Yatağınıza uzanarak önce vücudunuzu gevşetin. Bunu yaparken nefesinize odaklanarak yavaş ve derin nefesler almaya dikkat edin. Ağrı nedeniyle vücudunuz gerildiği için gevşeme egzersizleri sizi rahatlatacak ve ağrınızı azaltacaktır. Sportif yaşam. Sportif bir yaşam, endorfin salgılamanızı tetiklediği için adet dönemlerinizi sancısız geçirmenize neden olacaktır. Adet sancısına iyi gelen besinler. Zencefil. Bir demlik su kaynattıktan sonra limon ile beraber birkaç parça zencefili soyup demliğin içine atın. Günde 3 bardak tükettiğinizde ağrının azalacağını göreceksiniz. Dilerseniz içerken tatlanması içine bal da katabilirsiniz. Fesleğen.
Fesleğen birçok fiziksel rahatsızlığı tedavi edebilen çok güçlü bir bitkidir. Beyindeki kan akışını hızlandırır ve bu da konsantrasyonunuzu, beyin gücünüzü artırır. Bunun dışında fesleğeni stresle savaşmak için de tüketebilirsiniz. Fesleğeni suda kaynatın ve bardağın ağzını kapatarak 15 ila 20 dakika demleyin. Günde bir bardak tüketmeniz halinde sancılarınızı alacaktır. Tarçın. Sıcak bir bardak suya bir çay kaşığı tarçın atın ve çözünmesi için iyice karıştırın. Dilerseniz soğuduktan sonra içine bal da ekleyebilirsiniz. Günde 3 bardak tüketmek, ağrılarınıza iyi gelecektir. Şeker kamışı pekmezi. Özellikle koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasına dikkat çeken uzmanlar, 5 karışımlı pekmezin ortaya çıkmasını sağladı. Kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, manganez, B6 vitamini ve selenyum açısından zengin olduğu için şeker kamışı pekmezi, kan pıhtılaşmasını azaltarak rahim duvarları kaslarını yatıştırmaya yardımcı olur. Böylelikle adet ağrılarını hissetmemeye başlarsınız. Papatya çayı. Bir demliğe 3 kaşık kurutulmuş papatya çayı ekleyin ve 10 dakika kaynatın. İçmeden önce bal veya limon karıştırabilirsiniz. Maydanoz. 250 ml suya birkaç dal maydanoz ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra tüketin. Günde 2 bardak tüketirseniz ağrılarınız azalacaktır. Regl ağrısına iyi gelen 8 doğal çözüm. 1. Karnınıza veya ayaklarınızın altına sıcak su torbası koyun. Regl ağrısı geçirme konusunda akla gelen ilk yöntem sıcak su torbası uygulamasıdır. Yatarken karnınıza veya ayaklarınızın altına sıcak su torbası koymak çoğu zaman regl sancısını hafifletir. Ancak suyun çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Suyun ısı olası bir delinme veya patlamada teninizi yakmayacak sıcaklıkta olmalı. Eğer sıcak su torbanız yoksa sıcak kompres de uygulayabilirsiniz. Örneğin bir havluyu ütü yardımı ile ısıtıp karnına ve ayaklarınızın altına uygulayabilirsiniz. Şiddetli regl ağrısı nasıl geçer diyenlere özellikle bu yöntemi tavsiye ediyoruz. 2. Karnınıza masaj yapın. Özellikle alt karın bölgenize yapacağınız masaj kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Parmak uçlarınız ve avuç içiniz ile dairesel hareketlerle yapacağınız masaj kaslarınızın gevşemesine yardımcı olur. Yoga ya da pilatesle ilgileniyorsanız kısa bir seans size çok iyi gelecektir. Bedeninizle baş başa kaldığınızda ağrıların daha da hafiflediğini görebilirsiniz. 3. Ilık duş alın. Sıcak uygulamasının bir diğer alternatifi ise ılık duş almaktır. Ilık suyla duş almak regl ağrısı için her zaman etkili bir yöntemdir. Kaslarınızın rahatlamasını sağlayarak regl ağrısını geçirir. Ayrıca kendinizi tazelenmiş hissetmenizi sağlar. Evinizde küvet varsa, içini sıcak su ile doldurup 15 ila 20 dakika küvet sefası yapabilirsiniz. Dilerseniz eczanelerden adet sancısı için satılan ısı bantlarından temin edip kullanabilirsiniz. 4. Bitki çayı için. Regl ağrısı bitki çayı ile giderilebilir. Özellikle bu süreçte zencefil, papatya, rezene, ıhlamur, tarçın gibi bitki çaylarını tüketmeniz ağrılarınızı hafifletir. Kırmızı meyve çayları, nane limon çayı ve yeşil çay bu süreçte değişen vücut fonksiyonların düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca sıcak bitki çaylarının sakinleştirici etkisi vardır. Bitki çaylarının bir diğer etkisi ise ödem atmaya yardımcı olmalarıdır. 5. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Regl ağrısı nasıl geçer, evde uygulanabilen yöntemler nelerdir? Sağlıklı beslenme hiç kuşkusuz yaşam kalitemizi yükselten en önemli faktör. Tuz vücutta ödeme sebep olduğundan, adet dönemine en az bir hafta kala tuz alımını sınırlandırmalısınız. Magnezyum adet kramplarını azaltır. Dolayısıyla bu süreçte muz, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık, ceviz, badem, havuç, soya fasulyesi, tahıl ürünleri, hurma, kereviz, pırasa ve kakao gibi magnezyumdan zengin besinler tüketmeye özen göstermeniz ağrılarınızı azaltabilir. Dilerseniz doktorunuza danışarak magnezyum takviyesi de alabilirsiniz. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanması ağrı eşiğini yükseltir. Bunun için beslenme düzeninizde B6 vitamininden zengin yiyeceklere daha fazla yer verebilirsiniz.
Avokado, muz, havuç, bezelye, pirinç, balık, kepek ekmeği, baklagiller ve kırmızı et B6 vitamini bakımından zengin yiyeceklerdir. Kalsiyumdan zengin beslenmek de regl sancılarını hafifletir. Uzmanlar regl periyodunun yaklaştığı dönemden bittiği döneme kadar günde 1200 mg kalsiyum alınmasını önermektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar, regl döneminde E vitamini takviyesi alan kadınların daha az regl sancısı sorunu yaşadığını ortaya koymuştur. Dilerseniz doktorunuza danışarak E vitamini takviyesi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kafein tüketimi östrojen hormonu düzeyini arttırdığı için bu süreçte önerilmez. 6. Düzenli egzersiz yapın. Yapılan araştırmalara göre, haftada 3 gün 30 dakika kadar egzersiz yapmak vücudun doğal ağrı kesicisi olan beta-endorfin maddesinin salgılanmasını sağlıyor. Dolayısıyla düzenli egzersiz, yoga ve nefes egzersizleri yapmak regl sancılarını hafifletmeye yardımcı olur. Regl döneminde ev içinde ya da bahçede kısa bir yürüyüş yapmak bedenin rahatlamasına yardım edecektir. Yürüyüş yaptıkça regl sancısından uzaklaşabilirsiniz. 7. Stresten uzak durun. Yapılan araştırmalarda stresli zamanlarda regl sancılarının daha şiddetli hissedildiği gözlenmiştir. Stresle başa çıkma yöntemleri bu süreçte en iyi yardımcınız olabilir. Eğer ilginiz varsa meditasyon veya yoga çalışmalarına başlayabilirsiniz. Bu sürede eğer evdeyseniz battaniye, kahve ve kitap üçlüsünden yardım alabilirsiniz. Vücudunuzu sıcak tutup size iyi gelen şeylerle ilgilenirseniz regl ağrısını görmezden gelebilirsiniz. Sevdiğiniz filmi ve diziyi izleyerek zaman geçirebilirsiniz. Bu esnada sıcak içecekler içmeyi de ihmal etmeyin. 8. İstirahat edin. Regl ağrısı kesin çözüm vaat eden önerilerden biri de dinlenmektir. Ağrınızın başlayacağını anladığınız andan itibaren bir bitki çayı içip uzanın. Dilerseniz uzanırken karnınıza sıcak su torbası koyabilirsiniz. Okul ya da ofis ortamında regl ağrısı yaşarsanız, minder üzerinde oturup vücudunuzun sıcak kalmasına yardım edebilirsiniz. Mümkünse ayaklarınızı sık sık uzatıp dinlenme imkanı yaratabilirsiniz. Masa başında çalışanlar, ayaklarının altına yükseltici koyarak kasıklarında oluşan ağrıyı dindirebilir.